Merhaba arkadaşlar, Developer Reaction kanalına hoş geldiniz. Bugün bir değişiklik yapıp Low Bites dinleyeceğiz. Bir haftadır yaklaşık Low Bites dinliyoruz. Çünkü bir girdap gibi bizi içerisine çekti. Ama çok güzel bir girdap. İnsanın çıkmak istemiyor insan oradan. Hayatımdaki benim en azından sizi bilmiyorum. Benim hayatımdaki birçok boşluğu müzikal anlamda doldurdu. Ve dediğim gibi o girdap çekti ama girdaptan da çıkmak istemiyorum açıkçası. Çünkü bütün üyeleri kendi alanında çok profesyonel insanlar olduklarını düşünüyorum. Hatta bugün Haruna'nın 13 yaşında davul çalmaya başladığını, 14 yaşında da klavye çaldığını ve kendi şarkılarını bestelemeye başladığını okumuştum. Yanlış hatırlamıyorsam. Yanlışım varsa düzeltin lütfen. Bugün çok çocukluk yaştan beri e, bu işi yaptıklarında işte böyle profesyonel işler ortaya çıkıyor. Biliyorsunuz grubun ikinci Extended Play'ini dinlemiştik. Keşke kronolojik sırayla gidip önce bunu dinleseydik ama e, ikinciyi dün akşam biliyorsunuz dördüncü şarkısını yükledim ve bitti. Şu an 1'e geçtik tekrar. Bir yanlışlık oldu, bir aksaklık oldu. Şu an 2017'deki The Low Bites Extended Play'indeki ilk şarkı olan Don't Bite the Dust isimli parçayı dinleyeceğiz ve onu canlı performansla dinleyeceğiz. Özellikle seçtim onu. Bu şarkının bestecisi eski power metal grubu olan Lightbringer'ın klavyecisi Mao ve Miho olarak geçiyor. Söz yazarı da sadece Miho ama şu an grupta değil biliyorsunuz. Dediğim gibi çok keyif alarak dinlediğim bir grup. Daha da dinlemem gereken bir sürü şarkısı var açıkçası. Ama vaktimiz bol. Hayat devam ediyor. Nefes aldığımız sürece de dinleyeceğiz gibi görünüyor Low Whites'ı. İsterseniz çaylarınız kahveleriniz hazırsa, siz de hazırsanız hadi gelin başlayalım. Bakalım neler dinleyeceğiz, neler izleyeceğiz. Wow. Özür dilerim. Bu davulu dinlemem lazım tekrar. Haruna ya. Haruna yani. Evet, yüksek bir tempoyla başladık ve neredeyse hiç nefes almadı. Bu hız durmak yok, ileri diyor yani. Mükemmel ekürüler başladı yine. Akılda kalıcı bir melodisi var. Tempo çok iyi. Metalde bu tarz tempolar genellikle sürekli ileri iten şarkılarda kullanılıyor. Bakın dinlerken ayağınızın ya da kafanızın sallanmasının sebebi işte tam da bu tempo. Aha. Çok güçlü bir sesi var. Asami'nin çok güçlü bir sesi var. Evet, riffler kısa ama keskin notalarla ilerliyor açıkçası. Yani uzun uzun melodiler yok ama pop vuran bir yapı var yani. Evet. Şarkıya saldırgan bir hava katıyor mesela. Wow.
İşte bu tarz riffler aslında şarkıyı ayakta tutan şeyler. Şarkılar onsuz omurgasız bir şey gibi. Evet, burada Haruna hakkında konuşmadan geçemeyeceğim. Kusura bakmayın durdurduğum için. Bu arada dikkat ettiyseniz durdurmadan üstüne konuşuyorum. Çünkü bazı yorumda arkadaşlarım çok fazla durdurduğuma dair bazı şeyler söylediler. O aradaki dengeyi sağlamaya çalışıyorum açıkçası. Çok fazla durmamaya ama aralarda konuşmaya çalışıyorum. Dediğim gibi Haruna'nın davulu gizli bir güç gibiydi şu an. Dinlerseniz biraz geri alacağım çünkü davul çok süslü değil ama makine gibi net. Yani özellikle orada işte bas ve bas, davul ve kalp atışı gibi sürekli itiyor. Ziller deseniz geçişlerde patlama hissi veriyor falan. Mükemmel yapmış. Ve davul burada aslında şov yapmıyor. Diyor ki ben bu savaşı kazanmalıyım. Bu şarkıyı düzgün bir şekilde çalmalıyım. Aslında şov değil burada olay. Ve bunu Harun'a çok güzel yapıyor. Dediğim gibi birkaç makalesini okudum hayatıyla ilgili. Çok başarılı bir insan olduğu, bütün hepsinin aslında çok başarılı bir insan olduğu yaptıkları işle de birlikte ortaya çıkıyor. Devam edelim. Biraz geri alacağım. Kusura bakmayın. Midori. Asami'nin vokali nakaratta çok yükseliyor. Kıtada daha kontrollü ve sert. Ya bu bilinçli bir tercih aslında. Yani kıta gerilim, nakarat patlama gibi. Dikkat edin şarkıya bağırmak için bağırmıyor. Yani duyguyu adım adım büyütüyor. Bu tip şovlarda ayrıca hoşuma gidiyor bu arada şarkılarda. Görsel şovlar. Dikkat ettiniz mi? Gitar soloları çok böyle uzun değildi ama yani teknikti, çok uzun değildi ama şarkının da önüne geçmedi. Çok özür diliyorum. Burayı tekrar dinlemem lazım. Asami'nin sesi çok güçlü bir ses. Kim ne derse desin. Yani uzun yıllardır müzik dinliyoruz. Belki siz de öylesiniz. Dinliyorsunuzdur. Güçlü bir sesi var. Bir sesi çıkartırken sıkmadan çıkartıyorsanız o sesi, o sizi o sesle güçlü yapıyordur. Sesiniz güçlüdür açıkçası. Ama kendinizi bağırarak çıkartıyorsanız o bunu söylemeye çalışıyorum. Solo gitar bakın ne kadar hızlıyım demiyor aslında. Hikayeyi devam ettiriyorum diyor. Bu da bize neyi gösteriyor? No Vice'ın klasik özelliği. Ego yok, denge var. Bak. Wow. Mükemmel bir şarkı dinledik arkadaşlar. Kim ne derse desin. Bazen olumsuz yorum yapanları görüyorum. Ve işte onlarla en iyi başa çıkmanın onlara cevap vermemek olduğunu görüyorum. Söylüyorsunuz, siz söylüyorsunuz öyle. Ben de cevap vermiyorum ama çok da görmüyorum açıkçası. Böyle arada birkaç tane geliyor sadece. Onlar da çok önemli değil. Biz burada çok kalabalık bir fanla beraber dinliyoruz bu şarkıları. Dediğim gibi küçük ve etkili detaylar var şarkıda. Çoğunu aralarda söyledim zaten. Bazı alanlarda gitar ve vokalin aynı melodik çizgide ilerlemesi o bilinç altında güçlenme hissi yaratır. Burada da onu çok net bir şekilde gördük. Kıta ve nakarat geçişlerinde mini duraksamalar var. Bunlar patlamayı daha etkili hale getiriyor açıkçası. Ee, Yani bu parçada hayatın ve sistemin açıkçası insanı ezmesine karşı bir başkaldırı var. Ben öyle yorumluyorum. Mücadele ruhu ne kadar sert
darbe alırsan al, yere düştüğünde e, tekrar ayağa kalk konusu. Kendini seç, kendi yolunu seçmek, yani başkalarının çizdiği kaderi kabullenmemek teması işlenmiş gibime geliyor. Gurur ve onur var. Ayrıca diz çökmeden savaşmak teması işlenmiş. Ve içsel güç, e, dış tehditlerden çok insanın kendi korkularını yenmesi konusu var. Bunların hepsi bu parçada çok güzel işlenmiş. Kısacası imgeler var, bazı imgeler var. İşte düşman, hayat, sistem, baskı, kader olabilir. İşte savaş alanı insanın zihni ve iradesi gibi olabilir. Zafer, hayatta kalmak, bunlarla mücadele etmek, boyun eğmemek olabilir. Ve bunu dediğim gibi parçada çok güzel e, anlatmış Low White. Kaybetsem bile teslim olmam konusu var yani. Hızlı tempo ve keskin riffler sürekli ileri gitme hissi yarattı açıkçası şarkıda. Ve başta başladıkları tempo sürekli devam etti. Bu çok e, ama hiç de ön plana çıkmadı dikkat ederseniz. Hep bir e, yani yüksek vokal çizgileri vardı ama bir böyle denge vardı şarkıda hep. Bir meydan okuma vardı açıkçası. Dünya seni yermeye çalışsa bile yani diz çökmeyi reddet diyordu açıkçası. Sözlerden öyle anladım. Ve dediğim gibi çok beğendim. Low Bites, Low Bites'ın bir şarkısı da benim oynat listeme girmiş oldu böylece. Yani videosunu çektiklerimi zaten izliyorsunuz. Bir de benim normalde dinlemek için hazırladığım bir playlistim var. Oraya bu şarkıyı artık ekleme zamanı geldi. Çok keyif aldım izlerken. Dediğim gibi sizlerle bazı şeyleri paylaşmak gayet güzel oluyor. Birlikte sizlerden yeni şeyler öğreniyorum yorumlarda. Bir sonraki şarkıda tekrar görüşelim olur mu? Hoşça kalın.